Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla sizinle birlikteyiz ve bugünlerde meşhur olan, hakkında epeyce konuşulan bir diziyle başlamak istiyorum. Bu dizi Tabii isimli platformda gösterilen Gassal dizisi. Aslında daha fazla konuşulmasını tahmin ederdim. Belki insanların TRT'nin yarattığı bu platforma yönelik ön yargılarından dolayı bu kadar ilgi görünmemiş olabilir. Ama YouTube'da tek örnek olsun diye konulan bölümün 17 milyon kez izlenmesi önemli diye düşünüyorum. Dolayısıyla eğer izlemediyseniz izleyin. Tabii ki platformun içine baktığımız zaman çok fazla seçenek yok. Fakat bu diziyi izlemek için yine de bir süreliğine orada kalmaya değer diye düşünüyorum. Aslında bir çeşit manifesto gibi. Çünkü diğer platformlara baktığımız zaman özellikle Netflix'te insanlara ahlaki olarak zorlanan farklı bir format ile karşılaşıyoruz. Her dizide mutlaka LGBT ile ilgili filmlerde keza aynı şekilde onun normalleştirilmesi, herkes tarafından kabul edilmesiyle ilgili birçok şey görebiliyoruz. Ama bu diziye baktığımız zaman öyle bir LGBT bayrağı taşımaktansa doğal halinde özellikle Anadolu'dan çıkan hikaye ile öyle bir şeye başvurulmadan yine de hassasiyet yaratılır diye düşünülmüş. Bununla ilgili olarak baktığımızda aslında bir mesleği gassallik olan Baki'nin hayatından bir kesit anlatılıyor. Ve bu kesitte ismiyle yaptığı iş arasında bir zıtlık var. Kendisi baki kalan ama ölüleri yıkıyor. Çok ilginçtir. Baki'nin en önemli düşüncesi, en önemli sıkıntısı öldükten sonra kendisini kimin yıkayacağıyla ilgili. Bu diziye baktığımız zaman birçok şey söyleyebiliriz ama özellikle Baki'nin sıkıntısından ziyade ölümü düşünmek. Aslında ölümle barışmış bir görüntüye sahip Baki. Acaba siz ölüme nasıl yaklaşıyorsunuz? Ölüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Ölüm sizi korkutuyor mu? Ölüm sizde nasıl bir his yaratıyor? Baki ölümü düşündüğü zaman kendisini kimin yıkayacağını merak ediyordu. Siz ölümü düşündüğünüz zaman ne aklınıza geliyor? Ben ölümü düşündüğüm zaman aslında ölümün bir yalnızca fiziksel bir son olmadığını, ruhsal anlamda bir dönüşümün, sonsuz yaşamın bir başlangıcı olduğunu düşünüyorum. Kutsal kitaptaki ayetlere baktığımız zaman gerçekten ölümün bir uyku hali olduğunu ve Tanrı'yla buluşmak için bir başlangıç olduğunu düşünebiliriz. Örneğin Yuhanna 11. bölüm 25 ve 26'daki ayetlerde şöyle söylüyor. İsa ona diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun? Aynı soruyu Tanrı sizlere de soruyor. İman ediyor musunuz? Biz aynı şekilde İsa nasıl dirildiyse biz bu hayata gözlerimizi kapattığımızda Tanrı ile birlikte Tanrı'nın yanında Tanrı'ya dirileceğiz. Ve bir başka ayette de şöyle söylüyor. 1. Korintiler 15, 54 ve 55 arasındaki ayetlerde çürüyen ve ölümlü beden çürümezliği ve ölümsüzlüğü giyinince ölüm yok edildi, zafer kazanıldı diye yazılmış olan söz yerine gelecektir. Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nerede? Aslında ölümün zaferi, ölümün dikeni yok. Çünkü ölüme karşı zaferi İsa Mesih'in kendisi kazandı çarmıhta.
Filipliler 1. bölüm 21 ve 22. ayette benim için yaşamak Mesih, ölmek kazançtır. Hayatta kalırsam yararlı işler yapacağım ama hangisini seçeceğimi bilemiyorum diyor. Yani siz öyle bir seçim yapmak durumunda kalsanız hangisini seçerdiniz? Ama o Tanrı'nın yanına gidip Tanrı ile birlikte sonsuza dek onun cennetinde yaşamanın karşısında seçilebilecek daha iyi bir şey yoktur diye düşünüyorum. Ve son ayetimizde Vahiy 21:4'te onların gözünden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ızdırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Evet, Gassal'la başladık. Ölümü anlattık, hayatın kıymetini anlattık ve her şeyin son bulacağını, Tanrı'nın yanına gittiğimizde artık sonsuza dek onunla birlikte yaşayacağımızı söyledik. Ve dizden minik bir alıntı yapacak olursak, kendisini kimin yıkayacağını düşünürken arkadaşı Nazım'ı güç bela ikna eder ve ona nasıl bir ölünün nasıl yıkanacağını anlatır. Beni bu şekilde yıkayacaksınız der. O sırada sohbet ederler ve sohbet ederken yavaş yavaş yap, acele etme. Çünkü ölünün bir yetişecek bir yeri yok. Ölü için zamanın hiçbir önemi yok. Zaman sadece diriler için değerlidir. Ve sizler de zamanınızın çok kıymetli olduğunu, değerli olduğunu hatırlayabilirsiniz. Hatırlayın. Ve bunun üzerine gerçekten hayatınızda neyin olması, neyin olmaması, hangi yönde gitmeniz ya da neden vazgeçmeniz gerektiği konusunda Tanrı size yol göstersin. Ve ölüm sizin için bir son olmasın. Ölüm sizin için Tanrı'nın yanına gitmek anlamında bir adım, ruhsal bir dönüşüm ve yeni bir başlangıç olsun. Bütün bu konularla ilgili olarak sormak istediğiniz soruları bize yazın. Videomuzu beğenin, paylaşın, istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Dua konularınızı bize iletebilirsiniz. Sizi seviyoruz ve bir sonraki programımızda yine görüşmek üzere. Esen kalın diyoruz.